Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez konumuz insan hayatındaki yol ayrımları. Bir başka videomda ustam Abidin Dino ile karşılaşmamı, onun yaşamındaki önemli dönemleri anlatmıştım. Bir gençlik dönemimde bana hediye ettiği bu küçük heykelleri yaparken, tanıtırken çekilen bir fotoğraf. Benim ona çekmiş olduğum bir fotoğraf ise yıllarca onun imzasıyla farklı yerlerde kullanıldı. Peki Abidin Dino vasıtasıyla hayatından çok farklı yol ayrımlarını öğrendiğim başka kim var diyeceğim. Nazım Hikmet. Tanıyamadım çünkü ben o hayata gözlerini yumduğunda ben birkaç yaşındaydım. Ama Abidin'in hayatında Nazım çok önemli. Dünya tarihinde olduğu gibi. Nazım'ın da hayatında çok önemli yol ayrımlarının olduğunu öğrendim Abidin Bey'den. Örneğin Mustafa Kemal ile tanışması. Bir gün deniz üzerine yazmış olduğu bir şiir, onu o dönemin Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'ne kaydolmasıyla sonuçlanıyor. Askere gidemiyor. Askere gidemiyor ama bu kez hayatında bir öğretmenlik dönemi başlıyor. O dönemde malum liseyi bitirenler öğretmen olabiliyorlar. Ve yakın arkadaşı Vala Nurettin'le beraber öğretmenlik yapıyorlar. Yanında Vala Nurettin, Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret ediyorlar Ankara'da. 1921 yılından bahsediyorum. Kurtuluş Savaşımızın en böyle dehşetli günleri. Zamanı dar ama Mustafa Kemal için çok önemli bir an. Çünkü genç şairler gelmiş, onu ziyaret edecekler. Üstelik yapmış oldukları çalışmalar konusunda bilgi verecekler. Abidin Bey'in bana aktardığı şekilde Mustafa Kemal sözüne öncelikle genç şairlerin zaman zaman farklı konularla millet meselelerine uzak kaldıklarından bahsediyor. Nazım cesur bir şekilde "Paşam ne tür konular?" deyince "Evet," diyor, "millet meseleleri," diyor. "Önemli olan bunlar." Hatta diyor, örnek vereyim, Mayakovski gibi. Birdenbire Nazım'ın kafasında şimşekler çakıyor. Tanışmadan sonra, çünkü çok önemli günler, çok kritik anlar, Mustafa Kemal'den ayrılıyorlar. Onlar kafayı takıp Rusya'ya gitmeye karar veriyorlar. Çünkü sosyalizme, sol hareketlere eğilimleri olan gençler bunlar. Evet, bir maceralı yolculuk ardından her ikisinin de hayatındaki dönüm noktası olan bir kente ulaşıyorlar. Batum. Evet, Nazım'ın yol ayrımlarından biri Batum. İlginçtir. Ben Batum'u sadece onun için ziyaret ettim, biliyor musunuz? Çünkü farklı şiir kitaplarında Batum'dan bahseder. Özellikle 19 yaş şiir kitabında Batum'a çok geniş yer verir ama Nazım'ın Vala tarafından yazılan kitaplarında da çok geniş geçer. Artı çok ilginç bir hikaye vardır. Kaldıkları bir otel. Otel Fransa. Bu oteli aradım ben. Batum'da bu oteli bulmak için günlerimi verdim. Eski bir kitaptan çekilmiş bir fotoğraflarla buldum. Karşımdaki bir otel değildi. Adeta bir köhne, garibanların, fukaraların kalmış olduğu bir evdi, bir yurttu. Nazım Hikmet'in hayatındaki kavşaklardan biri olan Otel Fransa'dayım. Tabii ki artık otel değil burası. Neredeyse bir fukara yurdu. 1900 başlarında görkemli bir burjuva oteliyken şimdi bu bölgenin yoksullarının yaşadığı, bakıma muhtaç insanların yaşadığı bakımsız bir mekan. Gerçekten böyle bir yerin değerlendirmesini çok arzu ederdim ama içeri girdiğimde gördüğüm manzara kötü. Çok yoksul insanlar, çok tehlikeli bir ortamda yaşamaya devam ediyorlar. Umarım burayı birileri değerlendirir. Tıpkı dünyaca ünlü yazarların, sanatçıların kaldıkları mekanların değerlendirilmesi gibi. Otel Fransa burasıymış. Bir zamanların görkemli oteli bir mülteci kampına dönüşmüştü. Peki Batum'un Nazım üzerindeki etkileri neydi? Abidin Bey'den duyduğum kadarıyla ilginç, yapmış oldukları seyahatlerinde kadınlarımızın ne kadar çilekeş olduklarını gözler, bizzat gözleriyle. Hatta ilginç bir anekdotu varmış. Bir dere geçişi sırasında bir kadın sırtında kocası dereyi geçirirken karşılaşmışlar. Nazım Vala'ya demiş ki, "Görüyor musun Anadolu kadınımız ne kadar güçlü? Büyük olasılıkla kocası yatalak veya hasta, onu karşıdan karşıya geçiriyor," demiş. Ama demesi de kalmadan kadının üzerindeki adam atlamış, kadının önünden yürümeye başlamış. Orada bir hayal kırıklığı. Ve bu hayal kırıklığını yine Abidin Bey'in vasıtasıyla öğreniyorum ki Batum plajlarında dolaşırken orada nüdistlerle karşılaşmış. Nüdist dediklerimiz anadan doğma çıplaklar güneşlenirken. O yağmur sonrası böyle pırıl pırıl olan o taşlar, o plaj taşları üzerinde soyulmuş kadınlı erkekli Batumlular. Bir o fotoğraf geçmiş gözünün önüne. Bir de Anadolu'daki kadın olayı. Nazım günlerini vermiş. O gariptir, o Fransa otelindeki ferforje masa ve
İskemleler de onun hayatında çok önemli. Çünkü o görkemli bir otel terası, o terasta ferforje masalar, çok şık, alımlı. Hatta bazı yerleri altın varaklığa kaplanmış gibi sapsarı, ışıl ışıl. Nazım'ın bahsettiği rokoko sehpayı bulamadım. Onun o dönemde bahsettiği güzel kahveyi içtiği restoran yok. Bir çökmüş, yıkılmak üzere bir bina var. Ve o masalardan bir tanesinde bir adam kıvırdığı bir gazeteden bir köşeyi okurken mırıldanıyor. Nazım'ın dikkatle izlemesi adamı heyecanlandırıyor. Rusça bir şeyler soruyor Nazım'a. Nazım güzel Fransızcasıyla cevap veriyor. Adam birdenbire Fransızca, evet diyor, Mayakovski'yi okuyorum deyince Nazım'ın kafasında şimşekler çakıyor. Tıpkı ona Gazi'nin vermiş olduğu öğüt gibi. Birdenbire Mayakovski o yazısında ne diyor diye soruyor Zivesta'yı okuyan o Rus entelektüeline. Adam tercüme ediyor. Gerçekten sosyal içerikli bir yazı. Yıllar sonra Mayakovski ile tanışıyor. Hatta çatıştıkları bir dönem de var. Ama Nazım'ın hayatındaki en önemli noktalardan biri o adamın kendisine tercüme ettiği, Rusçadan Fransızca tercüme ettiği o şiir. Zivesta'nın o günkü tarihli nüshasını belki bulabilirim bir gün Moskova'ya gittiğimde. Çünkü Nazım'ın da evini onun ölümünden yıllar sonra ziyaret etmiştim. Çok değerli arkadaşlarımla. Hatta ofisine girdiğimde ilginç bir şeyle karşılaşmıştım. Bugün var mıdır yok mudur bilmiyorum ama Picasso'nun kendisine gönderdiği Guernica eskizleri, çizgileri. Tıpkı Abidin Bey'in bana yapmış olduğu kara kalem çizgiler gibi. Bu büyük insanlar, onların hayatlarındaki dönüm noktaları, karşılaşmalar. Tabii ki hiç kimse Nazım kadar şanslı olamaz. Düşünebiliyor musunuz? Gençlik döneminizde tam da böyle 19 yaşınızda karşınızda Gazi Mustafa Kemal ve siz ondan şiirde bir yol ayrımını öğreniyorsunuz. Ve gezdiğiniz bir kent sizi o yol ayrımına sokuyor. Ardından mücadelenize devam ediyorsunuz. Yerelden ulusala, ulusaldan evrensele inanılmaz bir geçiş. Bütün bunlar değerlendirebiliyorsak hepimizin mutlaka hayatındaki bir yol ayrımında olabilir. Evet, hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum.